Aynı anda hem iş görüşmesine gitmiş hem de evde kalıp hayatınızı değiştirecek bir kararı verme noktasında olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Peki ya şu an siz bu videoyu izlerken başka bir versiyonunuz bu videoyu izlemiyor olabilir mi? Bu yalnızca bir teori değil. Bu kuantum fiziğinin en çarpıcı sırlarından biri. Bugün sizlerle gerçekliği sorgulatacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Hayatınızda aldığınız her karar sizi bir yola götürdü. Ama ya o kararı almadığınız başka bir versiyonunuz hala varlığını sürdürüyor olsaydı? Peki ya şu an bu videoyu izlerken siz yalnızca milyonlarca olasılıktan biriyseniz? Kulağa bilim kurgu gibi geliyor değil mi? Ancak bu kuantum fiziğinin karanlık ve gizemli bir gerçeği. Bugün bilimin bile tam olarak açıklayamadığı bir kavramdan bahsedeceğiz. Süperpozisyon. Ve bu kavram yalnızca atomları değil, hayatımızı da ilgilendiriyor olabilir. Çünkü belki de siz aynı anda hem bu videoyu izliyor hem de izlemiyorsunuz. Gerçeklik yalnızca gözlemlendiğinde mi var olur ve biz gözlerimizi başka bir yöne çevirdiğimizde evren başka bir forma mı dönüşür? Bilimin sınırlarını zorlamaya hazırsanız başlayalım. Like and subscribe. Bir önceki videoda sizlere çift yarık deneyinden, gözlemcinin rolünden ve bu deneyin felsefesini anladığınızda hayatınızın tamamen değişeceğinden detaylıca bahsetmiştim. O videoyu hala izlemediyseniz ve izlemek isteyenler için linkini yukarıya bırakıyorum. O videoyu izledikten sonra bu videoya tekrar gelmeniz sizler için çok daha anlaşılır olacaktır. Bu videoda ise kuantum fiziğinin karanlık bir gizemi olan süperpozisyondan bahsedeceğiz. Kuantum dünyasında işler bizim alıştığımızdan çok daha farklı işler. Gündelik hayatta bir nesne ya buradadır ya da buradadır. Ancak kuantum düzeyinde parçacıklar aynı anda hem buradadır hem de buradadır. İşte bu duruma süperpozisyon deniyor. Bir parçacık gözlem yapılmadığında birden fazla konumda, hatta birden fazla durumda var olabiliyor. Bu durum kulağa garip gelebiliyor olabilir ancak bilim bunu yıllar önce ispatladı. Hani o çok konuşulan, bizim de bir önceki videoda detaylıca ele aldığımız çift yarık deneyi var ya, işte o deneyde elektronlar gözlemlenmediklerinde dalga gibi davranıyor. Yani aynı anda birden fazla yerden geçiyorlar. Ancak işin garip kısmı şu. Gözlem yapılınca her şey değişiyor. Parçacık artık yalnızca tek bir yerde görülüyor. Süperpozisyon aniden çöküyor. Gerçeklik dediğimiz şeye adeta bizim gözlemimiz karar veriyor. Peki bu ne anlama geliyor? Gerçeklik gözlemlenene kadar aslında belirsizdir. Ve siz baktığınızda aslında evren kararını verir. Evet, süperpozisyonun çökmesi yalnızca gözlemle oluyor. Yani bir şeyin var olup olmadığını belirleyen tek şey sizin farkındalığınız olabilir. Bu bilimin içinden çıkan ancak felsefenin kalbine kadar uzanan bir soru. Eğer kimse gözlemlemiyorsa o halde evren hala var mıdır? Ya siz farkında olmadan yalnızca kendi hayatınızı değil, tüm evrenin varlığını şekillendiriyorsanız, kuantum fiziğiyle ilgilenen bazı bilim insanları bilinçli gözlemcinin evrenin gerçekliğini belirlediğini söylüyor. Yani biz gözlem yaptığımızda sonsuz olasılıklardan yalnızca biri gerçekleşiyor. Bu şu anlama geliyor. Sizin düşünceleriniz, bakış açınız ve niyetiniz yalnızca iç dünyanızı değil, dış dünyayı da etkiliyor olabilir. Bu durumda bilinç, gerçekliği şekillendiren bir araç olabilir. O zaman belki de en büyük süper güç farkında olmaktır. Şimdi şunu düşünebilirsiniz. Tamam, süperpozisyon atomlarla ilgili ama benim hayatımı nasıl etkiliyor? İşte asıl mesele burada başlıyor. Çünkü kuantum dünyasında her parçacık bir olasılık dalgası gibi davranıyor. Sizin hayatınız da her karar anında olasılıklara ayrılıyor olabilir. Şimdi konunun daha anlaşılır olabilmesi için birkaç örnekle detaylandıralım. Örneğin sabah kahvenizi evde içmek yerine dışarıda içmeye karar verdiniz ve o gün biriyle tanıştınız.
İşte bu küçük karar sizin için bambaşka bir hayat yolu başlatabilir. Ama aynı anda evde kahve içen versiyonunuz da var olmaya devam ediyor olabilir. Bir diğer örnek. Bir işe başvuruyorsunuz ya da vazgeçiyorsunuz. Olasılıklar bir noktada birleşiyor, sonra tekrar dallanıyor. Her kararın bir evrende etkisi olabilir. Şimdi biraz daha mistik bir örnekle devam edelim. Belki de hayalini kurduğunuz o hayat şu anda bir süperpozisyon halinde duruyor. Ve siz hangi versiyonunuza odaklanırsanız diğer versiyonlar çöküyor, odaklandığınız o versiyon gerçeğe dönüşüyor. Peki ya hiçbir madeni parayı havaya attığınızda yere düşene kadar onun hem yazı hem de tura olabileceğini düşündünüz mü? İşte bu kuantum dünyasının en ilginç sırlarından biri olan süperpozisyondur. Düşünün ki bir madeni para havada dönüyor. Yazı mı, tura mı olduğu belli değil. Henüz yere düşmediği için her iki olasılık da aynı anda geçerli gibi. Yani gözlemlenene kadar para hem yazı hem de tura gibi davranıyor. Süperpozisyon bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabilme halidir demiştik. Yani gerçeklik biz onu gözlemleyene kadar kesin değildir. Bir örnekte müzik dünyasından verelim. Bir piyanoda aynı anda birden fazla notaya basılırsa bir akor oluşur. Yani tek bir ses değil, birden fazla notanın birleşimi. Süperpozisyondaki bir parçacıkta tıpkı bu örnekteki notalar gibi aynı anda birden fazla durumda olabilir. Bir önceki videoda bahsettiğim çift yarık deneyindeki gibi ışık bir çift yarıktan geçerken hem sağdan hem de soldan geçiyor gibi davranır. Ta ki bir gözlem yapılıncaya kadar. Süperpozisyon ışığın aynı anda iki yolu seçmesidir. Gözlem yapıldığında ise birini seçmek zorunda kalır. Dilerseniz bir örnekte rüyalardan verelim. Örneğin bir rüyadasınız ve önünüzde iki yol var. Siz hangi yoldan gideceğinize bir türlü karar veremiyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz ki aynı anda iki yoldan da geçmişsiniz. İşte süperpozisyon tıpkı rüya gibi bilinçli gözlem olmadan birden fazla gerçeği aynı anda içinde taşır. Bir diğer örnekte elektronların dansından. Elektron bir noktada sabit değil, bir olasılık bulutu gibi davranır. Orada mı, burada mı değil, aynı anda her yerde biraz olabilir. Ta ki ölçüm yapılıncaya kadar. Özetle süperpozisyon bir parçacığın aynı anda birden fazla durumda olabilme halidir. Tıpkı piyanoda aynı anda basılan birden fazla notanın farklı tınılar oluşturması gibi. Ya da ışığın iki farklı yarıktan aynı anda geçmesi gibi. Elektronların bir noktada değil, bir olasılık bulutu misali her yerde olabilmesi gibi. Gerçeklik biz ona bakana kadar netleşmeyen bir ihtimal oyunudur. Şimdi asıl soru şu. Bunu bilmek bizim hayatımızı nasıl değiştirebilir? Ve biz bunu anladığımızda istediğimiz hayatı nasıl yaratabiliriz? Şöyle düşünün. Hayatınızda bir kararsızlık anındasınız, bir yol ayrımındasınız. Seçeneklerden birini seçmeniz durumunda diğerini kaybedeceğinizi düşünüyorsunuz. İşte süperpozisyon size şunu fısıldıyor. Henüz seçmediysen hepsi mümkün. Her şey senin odağınla, niyetinle ve inancınla şekil alıyor. Gözlemlediğin her şey gerçekliğe dönüşüyor. Senin bakışın evrenin sana sunduğu sonsuz ihtimallerden birini seçiyor ve ona gerçek diyor. Sen bu süperpozisyon denen sonsuz olasılıkların içinden hangisine dikkatini verirsen diğer olasılıklar çöküyor. Odaklandığın o seçenek senin gerçeğin oluyor. Kendini sıkışmış hissettiğinde ve hayatının çıkmaza girdiğini düşündüğünde şunu hatırla. Tüm olasılıklar hala orada ve senin seçim yapmanı bekliyor. Şunu da unutma. Gözlemlenmemiş her ihtimal hala aktiftir. Hayal ettiğin şeyler yalnızca birer fantezi değil. Gözlemlenmeye hazır potansiyellerdir. Evren seninle birlikte yazılır. Ve sen her gün yeni bir ihtimali gözlemleyip onu gerçeğe dönüştürürsün. Yani kuantum süperpozisyon bize yalnızca fiziği değil, hayatı, kaderi ve seçimin gücünü anlatır. Hayatında henüz oluşmamış bir gerçeklik varsa o hala mümkün. Seçiminizle, odağınızla,
niyetinizle hangi ihtimali gerçeğe dönüştüreceğinizi siz belirliyorsunuz. Diğer yandan süperpozisyon, zihnin bir frekans seçici olduğunu hatırlatır aslında. Siz hangi ihtimali beslerseniz, hangi duyguyu ve düşünceyi daha çok tekrar ederseniz o ihtimali ölçmüş olursunuz. Ve işte o zaman o ihtimal sizin gerçeğiniz olur. Evrendeki her şeyin enerji ve olasılıktan oluştuğunu artık hepimiz biliyoruz. Süperpozisyon, evrenin size sürekli olarak birden fazla seçenek sunduğunu gösterir. Siz hangisini gerçek yapmak isterseniz onunla rezonansa geçebilirsiniz. Yani kader yazılmış bir metin değil, okunmayı bekleyen sonsuz olasılıklar kitabıdır. İşte bu nedenle bazı spiritüel öğretiler, düşünceler gerçeği yaratır diyor. Belki de bu yalnızca bir inanç değil, kuantum seviyesinde bir gerçekliktir. Evrenin temelinde yalnızca madde değil, olasılıklar yatıyor. Sen bir gözlemcisin. Aynı zamanda da gerçekliğini inşa eden bir yaratıcısın. Düşüncelerinle, seçimlerinle kendi süperpozisyonlarını her gün çökertebilirsin. Peki sen hangi seçeneği seçiyorsun? Korkuya odaklandığında korkunun versiyonunu yaşarsın. Sevgiye odaklandığında sevgi senin evrenin olur. Bilim bunu kuantumla açıklıyor. Ruh ise kalple. İkisi belki de aynı gerçekliğe işaret ediyor. Gerçeklik seni izliyor ve sen neye inanırsan o oluyor. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşça kal. Like and subscribe.